Daha önce senin de tanıdığın bir insanın, senin söylemlerine rağmen, uyarılarına rağmen aksi yöne gidip defalarca kez hata yaptığını görmüşsündür. Ve belki de kendine soruyorsundur. Bu adam niye beni dinlemiyor? Bu kadın beni niye dinlemiyor? Sonuçta ben ona söylüyorum. Ama bir türlü kendini, bir türlü bazı hareketlerini değiştirmiyor. Bunu ben de yaşadım. Ki defalarca kez yaşadım. Bazen insanlarda gördüğüm kötü şeyleri değiştirmeye çalışmak benim başıma pahalıya da patladı. Çünkü değişmek istemeyen birisini değiştiremezsin. Maalesef oyunun kuralları bunlar. Senin bir arkadaşın vardır, senin bir aile üyen vardır, senin belki de sevgilin vardır. Ve dersin ki bunları yapma. Bunları yapman seni böyle gösteriyor. Sana bu tarz kötü sonuçlar yaratıyor. Ama yine de böyle yapmaya devam ediyorsun. Yapma. Ama şunu fark etmeni istiyorum. Bu kanalı açtığımda da en başından beri bunu biliyordum. Maalesef her insan seninle aynı yolu izlemek zorunda değil ve izleyemeyecek de. Sen her ne kadar bir şeyin doğrusunu biliyorsan da, karşındaki insanın ateşe yürüdüğünü fark etmiş olsan da, onu uyarsan da doğru tarafa gelmiyorsa bu tamamen normal bir şey. Çünkü fark ettiysen binlerce, belki milyonlarca farklı meslek var. Adını bile duymadığın. Çünkü bazı insanların farklı yollardan gitmesi lazım. Herkes senin bildiğin doğru yoldan gitmek zorunda değil. Daha önce bunu ben de çok yaşadım. Kilolu olan arkadaşlarım vardı, kilo ver dedim. Tüm gün yatağında sadece TikTok izleyen arkadaşlarım vardı, bırak artık şunu dedim. Az çok neler yapmaları gerektiğini sundum. Yeri geldi, kişisel bir antrenör gibi, bir hayat koçu gibi yardım etmeyi de teklif ettim. Bazıları kabul etti, bazıları kabul etmedi. Kabul edenlerin de %99'u yarı yolda pes etti. Ve bir yerden sonra şunu fark ediyorsun. Sen bu insanlara her ne kadar yardımcı olmaya çalışsan da işte bak ne güzel kilo veriyorsun, işte ne güzel bak artık oyun oynamıyorsun, ne güzel işte eskisi gibi fast food yemiyorsun, artık düzenli bir şekilde spora gidiyorsun. Hayatın çok güzel, sadece benim dediklerimi yapmaya devam et ve bunun yanına da kendi fikrini ekle. Yani sadece kendi fikrine göre, sadece kendi beynine güvenerek hareket etme. Çünkü senin beynin seni şu anki hayatına getirdi. Memnun olmadığın, mutlu olmadığın hayatına. O yüzden bırak. Benim hali hazırda şu anda seninkinden daha güzel bir hayatım var. Daha mutlu olduğum, daha çok tatmin duyduğum bir hayatım var. Bırak ben sana yardımcı olayım kendi beynimle. Her ne kadar birçok insan senin bu teklifini kabul etmiş olsa da, her ne kadar birçok insan senin bu tekliflerine çok heyecanlı bir şekilde başlayıp çok güzel bir şekilde devam etse de %99'u seni yarı yolda bırakacak. Kendilerini yarı yolda bırakacaklar. Çünkü herkes doğru yolda yürümek zorunda değil. Gerçek doğru yolda. Bazı insanlar anlık eğlenceleri, gelecekteki eğlencelere tercih ederler. Sıkıntı yok. Muhtemelen bu video karşına çıktıysa azıcık şu anki eğlencemden feragat edip gelecekte biraz daha mutlu bir hayat yaşayabilirim, biraz daha onur duyduğum bir hayat yaşayabilirim diye düşünüyorsundur. Muhtemelen. Ama etrafındaki herkes bu doğru yolu göremeyebilir. Çünkü onların etrafındaki diğer insanlar için de doğru yol kendi bildikleri, tombik yürüdükleri yol ya da TikTok yürüdükleri yol. Çünkü bu onlara daha kolay geliyor. Herkesin gerçekten onurlu, herkesin gerçekten kendisinden onur duyacağı. Aynaya baktığı zaman işte bu, Furkan. Kendimle gurur duyabiliyorum. Kendimle ileride daha da fazla gurur duyacağım dediği hayatları maalesef yok ve asla olmayacak. Bazı insanlara bakınca onu görürsün. Dersin ki okey bu dümdüz insan. Ölse de bir şey olmaz, hayatta kalsa da. Hayatta hiçbir şey değişmez, dünyaya hiçbir etkisi yok. Maalesef insanların günümüzde çoğu böyle. Bu videoyu izleyenlerin, yani senin, muhtemelen çoğunuz da böyle. Çoğunuzun içinde küçük bir kıvılcım var biliyorum. Küçük. Bazılarınınki ömrünün içerisinde bir şekilde tetiklenecek, bazılarınınki tetiklenmeyecek, bu etraftaki gelip geçici zevklerle söndürülmeye devam edecek. Ama çoğunuzda var o ateş. İçini böyle rahatsız eden kıpırtı. Bir şeyler yapmalıyım, benim hayatım bu kadar olamaz. Emin ol senin o arkadaşlarının, senin sevdiğin insanın, senin ailenin içinde de bu var. Ki muhtemelen ailenin içindeki çok daha küçük olacak çünkü onlar zaten bu şekilde yaşamaya alışmış. Ama arkadaşlarının, özellikle arkadaşlarının içinde bu var. Sadece o kadar fazla bunu harekete geçirmek istemiyorlar. Çünkü belki yanlışlıkla başarılı olurlar. Belki yanlışlıkla kendileriyle gurur duyarlar. Belki yanlışlıkla etrafındaki insanlar ona saygı duyar. Yanlışlıkla. Ama niye bunu istesin ki? Sonuçta şu anda oturduğu yerden zaten ara sıra mutlu olduğu, ara sıra stresli olduğu ama ortalama bir hayatı var. Yani o diyor ki sana ben yükselişleri istemiyorum. Çünkü yükselişin düşüşleri de oluyor ve ben bu düşüşlerden korkuyorum. Sana küçük bir tavsiye vereyim. Diyelim ki gerçekten değiştirmezsen olmayacak insanlar var. Ya diyorsun ki benim bu insanı bir şekilde değiştirmem lazım. Bu böyle olmaz. Olabilir. Zamanında ben de söyledim. Hala söylüyorum. Bu insanları değiştirmenin tek yolu bu insanların üzülmesini beklemek. Çünkü senin söylediklerinle yetinmeyecek bu insanlar. Belki şu anda sevgilisi vardır. Bir tarafları çok kalkıktır. Belki şu anda
hayatı için bir şeyler yapıyordur. Çok azıcık yapsa da bunu 1000 görüyordur. Ve bu insanlara sen tavsiye versen de şey diyecek. Ya ben zaten hallettim her şeyi. Ben zaten istediğim şeylere sahibim. İçten içe böyle diyorlar. Senin yapman gereken şeyse, senin bilinçli bir insan olduğunu varsayarak konuşuyorum. Bu insanların şu anda sahip oldukları şeyleri kaybedeceğini biliyorsun muhtemelen. En azından ben birisine baktığım zaman bunu anlayabiliyorum. Sen buna baktın, fark ettin. Dedin ki okey, tamam bu çocuk elindekileri kaybedecek. Ben kaybetmemesi için yardımcı olmaya çalışıyorum ama beni dinlemiyor. Güzel. Bırakacaksın ve hepsini kaybedecek. İleride şu anda sahip olduğu, senin tavsiye vermeye çalıştığın ve seni dinlemediği her ne konu varsa hepsini kaybedecek. Ve ondan sonra diyecek ki Furkan sen haklıymışsın. Birazcık daha seni dinleyeyim bari. Lütfen bana yardım et. İşte o zaman gerçekten hala yardım etmek istiyorsan o zaman yardım edersin. Ama onun dışında şu anda yapacağın en büyük şey, en büyük hata senin gidip o insanlara yardım etmeye çalışman olur. Çünkü o insanlar şu anda o kadar fazla egoist, şu anda o kadar fazla kendini beğenmişler ki senin yardım etmeye çalışman onlara sen egoist olanmışsın gibi gözükecek ve muhtemelen kötü olan da sen olacaksın. Hatta sana şey de diyebilir. Sende bu yok ki sen nereden biliyorsun? Sen çok mu biliyorsun? Sen kendi hayatına bak, sen şuna bak, sen buna bak. Tamam 2 ay sonra görüşürüz, 2 yıl sonra görüşürüz. 2 değil belki de 5 yıl sonra görüşürüz. Fark etmez sonunda ben haklı çıkacağım. Sonunda sana vermeye çalıştığım tavsiyeler aslında doğru şeyler olacak. Ama sen şu anda beni dinlemiyorsun ve gelecekte bunun sonuçlarıyla yüzleşmek zorundasın. Kişisel gelişime yeni başlamış olabilirsin. Ki bu benim en çok zorlandığım şeylerden bir tanesiydi. Etrafındaki arkadaşlarını belki de biraz daha iyiye yormak istiyor olabilirsin. Belki de sen çok güzel gidiyorsun ama etrafındaki insanlar iyiye gitmiyordur. Onların çok da umurunda değildir. Onlar için de o yanan küçük ateş de neredeyse sönmek üzeredir. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi herkes seninle aynı yoldan yürüyemez. Herkes başarılı olamaz. Eğer herkes başarılı olsaydı başarının tanımı değişirdi. Yani şöyle söyleyeyim. Bir karın kası insanlara başarılı geliyor çünkü çok fazla insanda yok. Çünkü emek istiyor. Herkes de karın kası olsaydı bu sefer göbekli olmak başarılı bir şey olarak gözükecekti. Çünkü daha az insanda var. Gibi. Ya da bazı kıyafetler insanların gözünde çok fazla büyütülür çünkü çok pahalıdır. Onlara ulaşması zordur. Ne kadar az insanda varsa bir şey o kadar fazla kişi tarafından istenilir. Bu insanlarda da böyle bu arada. Bir kızı mı seviyorsun? Kız çok mu güzel? Herkes tarafından isteniyor mu? Değeri çok daha fazla artacak. Ya da erkeksen, kızsan, bir erkeğe bakıyorsan ve erkek çok yakışıklıysa, şöyleyse, böyleyse, herkes tarafından seviliyorsa onun değeri senin gözünde daha da artacak. Ama bir erkek düşün çok yakışıklı, inanılmaz yakışıklı sana göre. Ama kimse beğenmiyor. Yine sana göre bir değeri olabilir. Ama herkesin beğendiği kadarki versiyonuyla değeri çok fark edecek. Bu yüzden bırak. Bazıları da başarısız olsun. Herkese yardım etmek zorunda değilsin. Birisi değişmek istemiyorsa o insanı değiştiremezsin. Maalesef hayattaki acı gerçeklerden bir tanesi bu. Bazı insanlar bu şekilde yaşamaya mahrumlar. Bu şekilde yaşayacaklar. Belki daha kötüye gidecekler ama iyiye gitmeyecekler. Kendi arkadaşlarını bu şekilde görüp belki de üzülüyorsundur. Belki de diyorsundur ki ben bu çocukları seviyorum. Bu çocuklarla çok iyi anlaşıyorum ama bundan sonra 10 yıl sonraki, 20 yıl sonraki hayatlarını tahmin edebiliyorum. Ve bu bana acı veriyor. Emin ol. Hepimiz oradan geçtik. Hepimiz o yollardan geçtik. Ben de bunları hissettim. Benim de gerçekten hayatının kötüye gitmesini istemediğim arkadaşlarım var. Ama gidecek. Biliyorum. O yüzden bırak, sen kendini kurtarmaya çalış. Sen kendini kurtardıktan sonra zaten yaşadığın atmosferde, kendi enerjine, kendi kafa yapına uygun, çok daha fazla ve çok daha farklı insanlarla tanışacaksın. Ve o zaman onlarla oturup konuşursun. Dersin, sen böyle böylesin de zamanında böyle olmayan arkadaşların var mıydı? Hiçbirinin hayır diyeceğini düşünmüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Doğal seleksiyon. Bazı insanların kaybetmesi lazım ki bazıları yükselebilsin. Hayat. Acı gerçekler. Yapacak bir şey yok. Dünya o kadar da güllük gülistanlık bir yer değil. O yüzden sana tavsiyem bırak düşsünler. Daha sonra gelip de sana Furkan tavsiye almak istiyorum yardımcı olur musun? Belki. Yardımcı olursam şanslısındır. Olmazsam yapacak bir şey yok. Günün sonunda benim tercihim. Diyebilmen lazım. En kötü anında bile en iyi hamleni yap. Görüşmek üzere.